Evet Omnitrix, pes ettim. Ne istiyorsan onu yap. İnsana zor. Tam zamanı. Fark ettiyseniz Benton Universe serisinin gelecek zamanında Ben 10.000 artık Azmuth'un yapmış olduğu Omnitrix'i kullanmıyordu. Bunun yerine seri içinde ilk kez gördüğümüz Myomitrix'i kullanıyordu. Peki neden? Yani Benton Universe'ün gelecek zamanında Ben 10.000 neden Omnitrix'i bırakıp Myomitrix'e geçmişti? Evet, açıkçası bugün sizlerle birlikte bu konuyu konuşmak istedim. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı göndermeyi de unutmayalım. Bu arada artık bana sormak istediğiniz soruları YouTube topluluk kısmından sorabilir ve merak ettiğiniz ilgi çekici sorular hakkında video yapmamı sağlayabilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. O zaman başlayalım. Hey! Oh! Bu da... Bunu arıyordum da. Omnitrix mi? Hala yasaklısın evlat. Bu resmi bir görev. Sonuçta birimiz takmalı. Benton Universe serisinin gelecekteki hikayesinde Ben 10.000'in neden Omnitrix'i bırakıp Myomitrix'i kullandığını anlamak için hem Omnitrix'in hem de Myomitrix'in işlevlerini ve gelişimini ele almak gerekiyor. Bildiğiniz üzere Omnitrix, Azmuth tarafından yaratılan çok güçlü bir cihazdı. Kullanıcısına evrendeki birçok farklı uzaylı türüne dönüşme yeteneğini sağlayabiliyordu. Omnitrix ilk başlarda Ben'in en önemli silahıydı ve onun evrende büyük bir kahraman olmasına yardımcı olmuştu. Ancak dikkat ederseniz seri içinde Omnitrix'in bazı sınırlamaları da vardı. Kullanıcı sadece tek bir uzaylıya dönüşebiliyordu ve dönüşüm süresi sınırlıydı. Ayrıca bazen karmaşık kontroller nedeniyle yanlış uzaylıya dönüşme gibi problemler de yaşanabiliyordu. Öte yandan Myomitrix, Ben'in gelecekteki versiyonu olan Ben 10.000 tarafından kullanılan yeni bir cihazdı. Bu cihazın Omnitrix sayesinde geliştirilmiş bir versiyon olarak düşünebilirsiniz, ancak Myomitrix'in bazı önemli farkları vardı. Öncelikle Myomitrix'i diğer tüm Omnitrix'lerden ayıran en önemli fark, cihazın iki farklı uzaylı formunu birleştirip hibrit bir forma dönüşme yeteneğine sahip olmasıydı. Yani ben artık sadece tek bir uzaylıya değil, iki farklı uzaylıyı aynı anda birleştirerek çok daha güçlü bir hibrit uzaylıya dönüşebilirdi. Omnitrix'in bu yeteneği sayesinde Ben 10.000 girmiş olduğu savaşlarda oldukça avantajlı oluyordu ve Ben 10.000'in sahip olduğu güçleri kat ve kat arttırıyordu. Baktığımız zaman Ben 10.000'in Omnitrix'i bırakıp Myomitrix'e geçmesi için pek çok sebep mevcut. Mesela Myomitrix, Omnitrix'ten çok daha gelişmiş bir cihazdı. İki uzaylıyı birleştirerek daha güçlü hibrit formlar yaratma yeteneği Ben 10.000'in daha zor düşmanlarla başa çıkmasına olanak sağlıyordu. Omnitrix'te sınırlı olan tek uzaylıya dönüşme durumu gelecekteki Ben'in karşılaştığı büyük tehditler için ne yazık ki yetersiz kalabiliyor. Aynı zamanda dikkat ederseniz Ben 10.000 genç haline göre çok daha deneyimlidir. Uzaylı türlerini ve güçlerini bizim Ben Prime'dan çok daha iyi anlayabilir. Omnitrix'i genç halinden çok daha etkili kullanabilecek bilgiye sahip olmasına rağmen gelecekte karşılaştığı tehditler ve düşmanlar eskisine nazaran çok daha güçlüydü. Bu yüzden Ben 10.000'in daha büyük bir güç kaynağına ihtiyaç duyması ve bu gücün de Myomitrix'te sağlanması kaçınılmazdı. Ayrıca fark ettiniz mi bilmiyorum, ancak Myomitrix savaş sırasında Ben 10.000'e çok daha fazla esneklik sunuyordu. Tek bir uzaylıya dönüşmek yerine Myomitrix sayesinde iki farklı uzaylının güçlerini birleştirerek hibrit bir uzaylıyla savaşarak tarzını ve kendini geliştirebilir. Bu da düşmanlarını şaşırtarak daha hızlı ve etkili bir şekilde zafer kazanmasını sağlayacaktır. Tüm bunların yanı sıra Omnitrix Ben 10.000 için zamanla yetersiz kalmaya başlamıştı. Gelecekte karşılaştığı düşmanlar ve durumlar daha yaratıcı ve güçlü çözümler gerektirdiği için Myomitrix'i kullanmıştı. Omnitrix'in teknolojisi ne kadar gelişmiş olursa olsun temel işleyişi sınırlıydı. Myomitrix ise bu sınırlamaları aşarak Ben 10.000'e daha fazla güç ve esneklik sunuyordu. Kısacası Ben 10.000'in Myomitrix'i tercih etmesinin sebebi artık Omnitrix'in sağladığı sınırlı güçlerle başa çıkamayacağı kadar büyük tehditlerle karşılaşmasıdır. Myomitrix ona çok daha fazla güç, çeşitlilik ve stratejik esneklik sağlıyordu. Bu hem Ben 10.000'in daha olgun ve deneyimli olmasına uygun bir gelişme, hem de gelecekteki savaşların zorluğu göz önüne bulundurarak yapılmış bir yenilikti. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Benton Universe serisinde görmüş olduğumuz Ben 10.000'in Omnitrix'i bırakıp neden Myomitrix'e geçtiği hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz.
Bu arada Ben 10 serisi hakkında merak ettiğiniz ve ilginizi çeken sorular varsa bana YouTube'un topluluk kısmından mesaj atabilir ve bu konularda video yapmamı sağlayabilirsiniz. Son olarak dostlarım, eğer beni sıkı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur zaten, şu an kanalımızda 2 tane aktif ihtar var. Açıkçası kanalın bu durumu canımı sıksa da artık eskisi gibi kasmıyorum ve pek de önemsemiyorum. Ancak bu süreci atlatacağımızı da biliyorum. Sizlerden tek ricam, şu dönemde YouTube'un kanalı çok önermeyeceğini bildiğimden dolayı videolara sıkı bir like, abone ve bildirimler butonuna basarak destek atmanız, aynı zamanda hype puanlarınızla bana destek vermeniz. Her şey için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.